Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda daha önce hiçbir yerde görmediğiniz çok lezzetli bir tarif vereceğim. Sözü uzatmadan hemen tarife başlıyorum. Küçük boy bir adet soğanı daha önceden soymuştum. Ve videoda gördüğünüz gibi soğanımı 8 parçaya bölüyorum. Soğanı doğradım. Küçük bir diş de sarımsak kullanacağım. Şimdi bunları çırpma kabına alıyorum. Bir adet yumurtayı soğanın üzerine ekledim. Ve 100 mililitre su ekliyorum. Bunları güzelce çırpıcımla tamamen pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpacağım. Ne yaptığımı merak edenler videoyu sonuna kadar izlerlerse gerçekten memnun kalacaklar. Tamamen karıştırdım. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kuru maya ve bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Şimdi ununu ekliyorum. Tam olarak 3 su bardağı un kullandım. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Kaşıkla karıştırıyorum. Unun tamamını ekledim ve kaşığı çıkararak elimle güzel bir hamur elde edeceğim. En az 4-5 dakika yoğurun lütfen. Ve 4-5 dakikanın ardından hamurum mayalanmak için hazır. Üzerini güzelce hava almayacak şekilde kapatıyorum ve ılık bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamur gayet güzel mayalandı. Hamurun içindeki havanın çıkması için hamuru videoda gördüğünüz gibi toparlıyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Ve elimle bu şekilde düzelttim. Diğer tarafını çeviriyorum. Hamuru tam olarak 8 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum hamur parçalarını güzelce elimde yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bezelerimin hepsini hazırladım. Üzerini bir poşetle örtüyorum ve bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakika sonra çok az un kullanarak bezelerimi açacağım. Bu aşamada unu ne kadar az kullanırsanız o kadar iyi. Hamuru böyle 15 santim çapında açtım diyebilirim. Hamurun üzerindeki fazla unları silkeleyebildiğiniz kadar silkeleyin. Ve bu büyüklük yeterli olacaktır. Yani bir avucumu açtığımdan bir tık daha büyük. Kalınlığını da gösterdim. Bu şekilde bütün hamurlarımı açacağım. Yine çok az un kullanıyorum. Ve soğanlı bazlamalarımı yapmaya başlıyorum. Tavamı güzelce ısıttım. Ocağımın altı açık ayarda. 20 saniye sonra ekmeğimi çeviriyorum. Bu şekilde 15-20 saniye aralıklarda çevirerek ekmeğimi böyle balon gibi şişire şişire pişiriyorum.
Ne kadar güzel kabardığını görüyorsunuz. Tamamen balon gibi kabardı. Ekmeğim pişti. Ve şimdi ekmeğimin üzerine her yerine güzelce tereyağı sürüyorum. Tereyağını sürdükten sonra da yine ince ince doğramış olduğum maydanozu ekledim. Tekrar ikinci ekmeğimi de aynı şekilde pişiriyorum. Bu tarifi ilk defa gördüm diyenler yorum bölümüne yorum bırakırsa çok mutlu olurum. Ve ayrıca kanalıma abone değilseniz ve yeni tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone ol butonuna tıklayıp ve aynı zamanda o zil tuşunu aktifleştirmeniz gerekiyor. Yine güzelce balon gibi kabardı. Soğanlı ve sarımsaklı bazlamalarım gerçekten mükemmel. Tekrar diğer ekmeğimin üzerine koydum ve yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Bolca tereyağı sürdüm. Tereyağının üzerine maydanozu serpiyorum. İsteyenler aralara peynir de koyabilir. Hatta yerken biz peynir serperek yedik. Çok daha lezzetli oldu. Ve bazlamalarım hazır. Mükemmel oldular. Birazdan sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Yumuşacık pamuk gibi bazlamalarım oldu. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Sizler de deneyin ve bu şahane tarifin lezzetine bakın. Ayrıca deneyenler bana Instagram'dan Nefis Sanal Lezzetler adresinden resimleri gönderebilirler. Lezzetine de bakacağım. Gerçekten şahane olmuş. Bu arada yine güzel ve farklı bir tarifin daha sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.